Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çeyizlik, muhteşem duran hem de örmesi de bir o kadar kolay bir şal modeli yapımı paylaşacağım arkadaşlar. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce ilk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip bir de küçücük de olsa, bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Destek olan, videolarımı beğenip yorum yapan, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet, iplerim 3 tane Alize Angora simli bir ip arkadaşlar. Ben gül kurusuyla başlayacağım modelimi. Müşterim öyle istedi. Sizler değişik renklerde de yapabilirsiniz. Evet, bu modelimi daha önce ben dikdörtgen etol şal olarak kanalımda paylaştım ve sizlerden gerçekten çok güzel beğeniler aldık. Yoğun bir ilgi gördü ve üçgen olanını da yapmamı istediniz. Ben de sizleri kıracağıma kafamı kırarım diyorum ve üçgen modelini bugün sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet, daha önce paylaşmış olduğum şöyle dikdörtgen olanını krem ipten örmüştüm. Dikdörtgen olanının şöyle modelini de göstereyim. Şöyle sağ üst köşeye de modelimizin dikdörtgen olan modelimizin yapımını da koyacağım arkadaşlar. Linkine oradan tıklarsanız ona da ulaşabilirsiniz. Evet, modelimiz gerçekten çok şık, ben buradayım diyen bir model. Evet, iplerim bu şekilde 8 milim inci kullanacağız arkadaşlar. Satıcıya 8 milim dediğinizde bu incileri size verecektir. Tığım da arkadaşlar 9 milim yün işlerinde kullandığım bir tığ arkadaşlar. Sizlerin elinizin alışık olduğu bir tığ varsa da onunla da çok güzel işler çıkartabilirsiniz. Evet, şöyle iplerimi bir kenara kaldırıyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımıyla başlayalım. Evet, ipimizi parmağımıza dolayalım. Şöyle hemen bir tane inciyi aldım. Bu şekilde ipimin içerisine girdiriyorum ve ipime taktım incimi. Evet. Şimdi 5 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, 5 zincirimi bu şekilde çektim. Şimdi boncuğumuzu bu şekilde getirdim. Şöyle yakından göstereyim. Boncuğumuzu getirdim. Şöyle boncuğumuzu buraya kilitledim. Şimdi boncuğumuzu kilitledikten sonra şu zincirimizin ilk zinciri olan yerine ilmek kaydırarak birleştirdim ve bir yuvarlak elde ettim. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekiyorum. Milbaşı aldım. Şu boncuğumuzu kilitlediğimiz yerde iki tane şöyle bir tel var arkadaşlar. Oranın içerisine girip ikilikte trabzanımızı yapıyoruz. Yani bir kutucuk elde ettik. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Milbaşı doluyorum. Aynı yerin içerisine bir trabzan daha yaptım. İki tane zincir çektim. Milbaşı doladım. Aynı yerin içerisine bir trabzan daha yaptım. İkilikte trabzanımı çektim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane kutucuğumuz oldu. Hemen 2 zincir çekiyorum. Milbaşı doladım. Bu sefer şu zincir çekmiştik arkadaşlar. 5 tane zincir halka yapmıştık. Onun içerisine ikilikte trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Milbaşı doladım. Şöyle ikilikte trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Milbaşı doladım. Aynı yerin içerisine trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hemen 2 zincir çekiyorum. Aynı yerin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. 7. kutucuğumuz oluştu. 2 zincir çektim. İlk başladığım zincirin 6 zincir çekmiştik. Tam onun ortasına ilmek kaydırarak kutucuklarımı birleştirdim. Yani burada toplamda 8 tane kutucuk oldu. Hemen ilk kutucuğumun içerisine girdim. Şöyle ipimizi uzattık. İpimizi uzattık ve milbaşı doluyoruz. Aynı kutucuğumuzun içerisine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane bu şekilde fıstık yaptık. Şöyle ipimizi şöyle parmağımızı koyup hepsini bir kapatıyorum ve burada bir adet zincirimizi çekiyorum gördüğünüz gibi. Bir tane fıstık yaptık burada. Hemen uzun bir örümcek yapıyoruz. Hemen aynı uzunlukta bir örümcek daha yapıyorum ve milbaşı dolayıp hemen yanındaki kutucuğumuzun içerisine tekrardan 6 adet kutucuğumuzu yapıyorum. İkinci, hemen üçüncü, hemen dördüncü, beşinci ve de altıncı kez doldurdum. Hepsini birlikte kapatıp bir adet zincirimi çektim. Şimdi burada uzun örümcekler yaptık. Burada da kısa 2 tane örümcek yapacağız. Yani buradakinin yarısı kadar bir örümceğimiz olacak. Hemen bir daha örümcek yapıyorum. Evet, 2 örümceğimi bu şekilde yaptım. Bunlar kısa örümceklerimiz. Hemen milbaşı doladım. Yandaki kutucuğumuza tekrardan 6 tane ipimizi çekiyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Hemen hepsini kapatıyorum. Şöyle birlikte çektim ve bir zincir çekiyorum. Burada şimdi tekrardan uzun 2 tane örümcek yapıyoruz. Evet. Hemen bir uzun örümcek daha yapıyorum ve milbaşı alıp yandaki kutucuğumuza tekrardan fıstığımızı yapıyoruz. 2 doldurdum. 3, 4, 5 ve 6 kere doladım. Hepsini birlikte kapatıyoruz. Bir zincir çektik. Evet. Şimdi 2 tane kısa örümceğimizi yapıyoruz. Birinci örümceğim, ikinci örümceğimi yaptım. Tekrar milbaşı doluyorum. Hemen yanındaki kutucuğumuza fıstığımızı yapıyoruz tekrardan. 3, 4, 5 ve 6. Evet. 6 kez doladım. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada 2 tane uzun örümceğimiz peş peşe yapıyoruz. Hemen milbaşı doladım. Sıradaki kutucuğuma fıstığımızı yapıyoruz tekrardan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle birinin teli kaldı arkadaşlar. Onu tekrardan hemen doluyorum. 6 tane doldurduktan sonra hepsini birlikte bu şekilde kapattım. Şimdi 2 tane kısa örümceğimizi yapıyoruz. Milbaşı doladım. Yandaki kutucuğumuza tekrardan 6
tane dolduruyorum. 3, 4, 5 ve 6. Evet, hepsini birlikte kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. 1 2 3 uzunumuz oldu. Şimdi buraya da uzun yapıyoruz. Uzun 2 tane örümceğimizi yaptık. Hemen bir başa aldım. Son fıstığımızı da buranın içerisine yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. 2 tane kısa örümceğimizi de yapıyoruz. En sonunda ilk yaptığımız fıstığın tepesine örümceğimizi sabitliyoruz. Şöyle geriye döndürüp şu arkasından bir zincir çektim ve ipimi burada kopardım. İpimi bu şekilde şöyle arkadaşlar şu alttaki zincire saklayacağım. İpimizi de çekmiş olacağız böylelikle. Evet, fazlalığını da keseceğiz. Modelimizi bitirdim. Şöyle 4 tane büyük, 4 tane arada küçük örümceğimizi yaptık. Motifimizin ilk olanını bitirdim arkadaşlar. Şimdi aynı motiften bir tane daha yapacağım. Şu 2 tane büyük örümceğimi yapacağım. Üçüncü örümcekte tekrardan birleştirmesini göstereceğim. Bunu sizler de yapın. Ben de yapıp geliyorum. Evet, ben modelimi tekrardan başladım. 1 2 büyük yaptım. Üçüncü büyük örümcekte birleştireceğiz arkadaşlar. Yani 2 4 5 fıstık yapınca birleşme yeri geliyor demektir. Hemen yapmış olduğum motifi alıyorum. Şu uzun köşedeki örümceklerin bağlantısı olan yere tığımı girdiriyorum. Ve buradaki yapmış olduğum, evet, bu şekilde birleştirme yerine geldim ben arkadaşlar. Tekrardan modelimi yaptım. 1 2 3. büyük örümcekte ilkinin örümceğini çektim. Büyük örümceğini, ikinci örümceğimi çekmeden şöyle birleştireceğiz. Birbirine ekleyeceğiz modelimizi, motifimizi. Şöyle önceki motifimi alıyorum. Şu büyük örümceklerinin köşelerde gördüğünüz gibi 2 tane 1 2 isinden birleştireceğiz şimdi. İkisi de boş kalacak. Hemen köşenin şöyle birleşim yerinden tığımı girdirdim ve öbür ilmeğimdeki tığımı arasından girdirip bir adet zincir çektim. Bu şekilde birleşmiş oldu. Hemen büyük bir örümcek daha yapıyorum. Ve milbaşı aldım. Sıradaki kutucuğumuza tekrardan fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 defa doladım. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bir adet zincir çektim. Şimdi küçük bir örümcek yapıyorum. Hemen önceki yapmış olduğum motifin arasındaki küçük örümceğin birleşim yerinden giriyorum ve ipimi oradan çıkartıyorum. Bir zincir çekip küçük bir örümcek daha çektim. Milbaşı doladım. Sıradaki kutucuğuma fıstığımızı yapıyoruz. İkinci, üçüncü,
dördüncü, beşinci ve de altıncı dolgumu yaptım. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. Burada şimdi sırada uzun örümceğimiz var. Uzun örümceğimi yaptım. Hemen tığımdan çıkartıyorum. Köşeye gelen uzun iki örümceğin tam birleşim yerine tığımı girdirip buradaki ipimi içerisinden geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Hemen uzun örümceğimi burada yapıyorum. Tığımı doladım ve son kutucuğuma fıstığımızı yapıyoruz. 3 4 5 ve 6 hepsini birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. Burada iki tane küçük örümceğimi peş peşe yapıyorum. Evet. İlk yapmış olduğumuz fıstığımızın şöyle tepesine girip şöyle arkadan da ipimizi kitlemek için zincirimizi çekiyorum. İpimi kopardım. Şöyle alt aradan ipimi hemen saklıyorum. Fazla ipimi buradan keseceğim arkadaşlar. Evet, ikinci motifimi birbirine ekledim. Gördüğünüz gibi büyük örümcekte köşede, küçük örümcekte arada, bir de öbür köşede birleştirme işlemini yaptım. Şimdi bir model daha yapacağım. Birleşim yerini tekrardan yapalım. Evet. Evet, ben 5 motifimi üst üste bu şekilde ekledim arkadaşlar. Şimdi yan tarafına ekleyeceğim. Onu da birlikte ekleyelim istedim. Ve bir yanına ekleyeceğim. Onu da birlikte ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani şalımızı üçgen yapacağımız için önce boyunu çıkartacağız. Sonra her sırada bir model eksilterek devam edeceğiz ki üçgen formunu alsın diye arkadaşlar. Şöyle tuttuğumuz zaman üçgen duracak şalımız. İlerleyen videomun ilerleyen saatlerinde de göreceksiniz inşallah. Evet, ben tekrardan hemen bir motifimi başladım. Birlikte yan tarafının eklemesini de yapalım istedim. Evet, iki tane gene aynı şekilde büyük örümceklerimi yaptım köşelere. Üçüncü büyük örümcekte bu şekilde 2 4 5 fıstık yapmış oldum. Tekrardan ucuna değil, bu sefer şu motifimin bu tarafına ekleyeceğim arkadaşlar. O yüzden şöyle tuttuğumuz zaman buradaki örümceklerin içinden tığımı girdirip ipimi bu şekilde aldım. Ve bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen zincirden sonra büyük bir örümcek daha yapıyorum. Bir başı doluyorum. Hemen yandaki karemizin içerisine 3 4 5 ve 6 kere doldurup hepsini birlikte kapatıyorum ve bir adet zincir çekiyorum. Şimdi küçük örümceğimizi yapıyorum. Tığımdan çıkarttım. Şu aradaki küçük örümceklerin birleşim yerinden tığımı girdirip burayı sabitliyoruz. Hemen küçük örümceğimi de yapıyorum tekrardan. Milbaşı dolayıp sıradaki kutucuğumuzun içerisine 4 5 ve 6 fıstığımızı yapıyoruz. Hemen kapatıp zincir çektim. Büyük örümceğimizi buranın içerisine yapıyorum. Hemen köşedeki iki büyük örümceğin
ortasına örümceğimizi sabitledim. Hemen büyük örümceğimizi tekrardan yapıyorum. Bu uzun örümceğimiz. Hemen fıstığımızı yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hepsini birlikte kapatıyorum. Zincirimi çektim. 2 tane kısa örümceğimizi peş peşe yapıp ilk baştaki fıstığımızın tepesine ipimizi sabitledik. Şöyle hemen arkasına alıyorum ipi. Bir adet zincir çektim ve burada ipimi kopardım. Şöyle hemen saklamasını da yapalım. Evet, bu şekilde bu tarafına da birleştirmeye başladık arkadaşlar. Şimdi hemen bir adet motif daha yapıyorum. Üçünü birden birleştireceğim bu sefer arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle üçgen durmaya başlayacak inşallah. Evet. Üçgen şalımızın bir motif daha yaptım. Burada arkadaşlar motifimizi yaparken artık bir tane büyük örümcek yaptık. Bir tane kısa örümcek yaptık. Bir tane uzun örümceğin tekini yaptık. Yani 1 2 3 fıstıktan sonra burayı birleştirme işlemine devam ediyoruz. Bu sefer de şöyle motifimizi tuttuğumuzda şu köşedeki büyük örümceklerin birleştiği yere şöyle arasına girdirin arkadaşlar ve buraya sabitleyin. Hemen uzun bir örümcek yapıyorum buraya ve milbaşı dolayıp sıradaki fıstığımızı yapıyorum. 4 5 ve 6. Hepsini birlikte kapatıyorum. Şimdi kısa aradaki örümceğimizi yaptım. Hemen şöyle tuttuğumuzda şu iki aradaki kısa örümceklerin ortasına birleştiriyorum. Ve kısa örümceğimi tekrardan yapıyorum. Hemen milbaşı dolayıp sıradaki fıstığımızın içerisine tekrardan karemizin içerisine fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Hepsini birden kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi uzun örümceğimizi yaptık. Burada bütün uzun örümceklerin birleştiği yer var arkadaşlar. Tam köşe. Oranın tam şöyle ortasına girip örümceğimizi oradan çıkartıp oraya sabitliyoruz arkadaşlar ve uzun bir örümcek yapıyoruz. Hemen milbaşı doluyorum. Sıradaki kutucuğumuzun içerisine tekrardan fıstık yapıyoruz. Altı kez doladık. Evet. Burayı da tam orta birleştirmiş olduk arkadaşlar. Hemen kısa örümceğimizi yapıyoruz. Şimdi
buradaki motifimin iki arasındaki kısa örümceği birleştiriyorum. Gene kısa örümcek yapıyoruz. Bir başı doladım. Sıradaki kutucuğumuza fıstığımızı yapıyoruz. Ve hepsini birden kapattım. Şimdi köşede uzun örümceğimizi yapıyoruz. Tam şöyle köşeye uzun örümceklerin ortasına birleştirip tekrar bir uzun örümcek daha yapıyoruz. Son fıstığımızı buraya yapıp motifimizi tamamlayacağız. 3 4 5 6 hemen kapattım. İki küçük örümceğimi arkası arkasına yapıyorum. En baştaki fıstığımızın tepesine girip ilmek kaydırdım. Şöyle arkaya da ipimizi alıp zincir çekip artık ipimi burada kırdım. Evet. Bu şekilde de birleştirme işlemimizi yaptık arkadaşlar. Az önceki anlattığım gibi şöyle göstereyim. Uzunluğumuzu ayarlayıp bu şekilde şöyle tuttuğumuzda her sırada uzunluğumuzu ayarladıktan sonra her sırada bir motif azaltarak üçgen halini aldıracağız şalımızın. Herhalde birleştirme yerlerinden videomu anlamışsınızdır arkadaşlar. Motifimin yapımını anlamışsınızdır. Şimdi ben modelimi biraz ilerleteyim. Şöyle ilerlemiş halinde göstereyim sizlere. Daha sonra üçgen aralarını birleştireceğiz. Onu da göstereyim sizlere. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben şalımı tamamladım arkadaşlar. Üçgen formuna getirdim. Şöyle yukarıdan görüntüsünü göstermek istiyorum sizlere. İnanın şahane ötesi bir şal oldu. Evet. Şimdi birlikte buradaki aralarını dolduracağız. Omuz kısmına gelen tarafı doldurmuş olacağız arkadaşlar. Evet, şöyle de göstereyim. Ben buradayım diyen çok güzel bir model oldu. Evet, şalımıza toplamda 171 tane motif gitti arkadaşlar. Yani boncuk alacaksanız 171 tane boncuk yeterli geliyor. Bir ipten de arkadaşlar 82-83 motif çıkabiliyor. Hani ipin uzunluğuna göre, örme şeklinize göre de motif sayınız değişiyor. Ama yaklaşık 82-83 motif çıkıyor bir ipten. Toplamda bu şalımıza 171 tane motif kullandık. Şimdi birlikte arasını yapalım. Evet, ben bu şekilde iki tanesinin arasını doldurdum. Şimdi birlikte de yapalım arkadaşlar. Hemen ipimizi aldık. Şöyle bir ilmek yaptım. Şimdi şu iki boşluğumuz, şöyle iki tane boşluğumuz var tam arası. Şuradaki küçük örümcek arkadaşlar, iki tane küçük örümcek birleşimine ipimizi sabitliyoruz. Bu şekilde. Şimdi uzunca bir örümcek çekiyorum. Ve aynı örümcekten bir adet daha çekiyorum. İki tane uzun örümceğim oldu. Şimdi tığımı çıkarttım. Şu tam ortadaki birleşim yeri var. Oranın ortasına tığımı girdirip örümceğimizin ilmeğini buradan geçiriyorum.
ve buraya bir zincir çekiyorum. Tekrardan aynı uzunlukta bir örümcek çekiyorum. Ve tığımdan gene çıkarttım. Şu iki uzun örümcek yapmıştık. Şöyle düzgün tutuyoruz. Hemen ikisinin ortasından tığımı arkadan alıp ilmeğimi buradan geçiriyorum ve bir zincir çektim. Şimdi gene uzun bir örümcek çekiyorum. Öbür motifimin kısa iki tane kısa örümceğin tam ortasına ipimi sabitliyorum. Gördüğünüz gibi T şeklinde burayı birleştirmiş olduk. Hemen bir zincir çekip ipimi burada koparıyorum. Daha sonra bu iplerimi içeriye çekeceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi T şeklinde çok da kolay yapımı var. İsterseniz hemen birlikte bir tane daha yapalım. İpimi buraya bu şekilde sabitledim ilmeğimizi. Hemen şu küçük örümceklerin tam ortasına ipimizi sabitliyoruz. Burada iki tane uzunca örümcek yapıyoruz. Birinci örümceğimizi yaptık. Hemen ikinci örümceğimizi de yaptık. Şimdi tığdan ilmeğimi çıkarttım. Şu iki tane motifin ortasında birleşme yeri var. Oranın ortasından tığımı geçiriyorum. Buradaki yapmış olduğum örümceğin ilmeğini buranın içerisinden geçirip sabitliyorum. Daha sonra aynı uzunlukta bir örümcek yapıyorum. Gene çıkartıyorum tığımdan. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Tuttuğumuz zaman düzgün gelen yerinden şöyle arkadan tığımı geçirip bu ilmeğimizi de buradan çıkartıp bir adet zincir çektik. Hemen büyük bir örümcek daha yapıyoruz ve öbür motifimizin şu iki tane küçük olanının ortasına birleştiriyoruz. Bir zincir çekip burada ipimizi kırdık. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu kadar kolay. Araları, bütün şalımızın aralarını, yani omuz kısmına gelecek şekildeki aralarını bu şekilde dolduracağız. Sizler de yapın, ben de yapayım. Daha sonra kenar örümceklerimizle devam edeceğiz. Evet, şalımın ben aralarını bu şekilde hepsini doldurdum arkadaşlar. Evet, çok da güzel oldu. Şu ipleri de çekmedim. En son kenarını ördükten sonra şu omuz kısmına gelen tarafa sık iğne yapacağım arkadaşlar. Omuz güzel görünsün diye. O yüzden sık iğne yaparken de bunları araya böyle saklayacağım. Şimdi ipimizi tekrardan aldık. Tam köşeye gelen motifimiz bu. Şöyle tuttuğumuzda tam üçgen gelsin diye şurada küçük iki tane örümceğimiz var arkadaşlar. Oraya hemen ipimizi sabitliyoruz. Hani düzgün dursun, üçgen dursun diye bu işlemi yapacağız. Evet, buraya ipimi ben sabitledim. Hemen bir örümcek çekiyorum. Evet, örümceğimi yaptım. Bir örümcek daha yapıyorum. Ve buradaki şu köşedeki tam iki tane büyük örümceğin ortasına şöyle tığımı girdirip örümceğimi buradan içerisine sabitliyorum. Evet. Şöyle baktığınız zaman şu görüntüyü alacak arkadaşlar. Hemen bir büyük örümcek daha yapıyorum. Ve tekrardan şu iki büyük örümceğin
tam ortasına bu örümceğimizi battık ve bir zincir çektik. Geriye döndük. Evet, burada da tam üçgen olmasını sağladık. Şalımızın şöyle durduğu zaman tam üçgenleştirdik. Şimdi burada kenar yapacağız arkadaşlar. Şöyle ekranımı da yakınlaştırayım. Bir zincir çekmiştik. Hemen 2 tane uzunca örümceğimizi yapıyoruz. 2 tane örümcek yaptık. Şimdi tam şu ortalara batacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi 2 tane daha örümcek yapıyorum peş peşe. Şöyle tutacağız arkadaşlar. Şu 2 örümceğin ortasına. Hemen 2 örümcek daha yapıyorum. Peş peşe. Şöyle tuttuğumuzda şu 2 örümceğin ortasına, yani şu çoklu örümceğimizin ortasına. Zaten batacağımız yerler belli oluyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 2 tane örümceğimizi yapıyoruz peş peşe. Şöyle tuttuğumuzda şu 2 örümceğin ortasına. Hani hep örümceklerin ortasına yapıyoruz. Evet, bu şekilde tam köşeye gelene kadar yapalım arkadaşlar. Köşe dönmeyi de göstereceğim. Şöyle, herhalde anladınız. Şöyle de göstereyim. 2 örümceğin ortasına tekrardan ikili örümcek yaparak kenarımıza başladık. Şöyle de göstereyim. Evet, tam köşeye gelene kadar yapıp gelelim. Evet, tam orta köşeye geldim. Şimdi hemen 2 tane örümceğimi burada da yapıyorum. Milbaşı doluyorum. Tam şu ortadaki örümceklerin tam ortasına batıp burada ikili trabzan çekiyoruz. Trabzanlarımız böyle geniş geniş olsun arkadaşlar. Çok sık olmasın. Hemen milbaşı aldım. Tekrar aynı yerin içerisine ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Böyle geniş geniş. 1, 2, 3. zincirimi çektim. Milbaşı aldım. Aynı yerin içerisine gene ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar milbaşı aldım. Aynı yerin içerisine ikili trabzanımı yaptım. Yani burayı bu şekilde dönmüş oldum arkadaşlar. İlerledikçe daha da belirgin olacak zaten modelimiz. Hemen 2 adet uzun örümceğimizi yapıyoruz ve şalımızın bu tarafıyla devam ediyoruz. Şöyle baktığımızda ilk örümceklerin arasına batıyoruz. Hemen 2 örümcek yapıyorum. Şöyle tuttuğumuzda şu ortadaki örümceklerin tam ortasına batıyoruz. Evet, burayı da bu şekilde devam edeceğiz. Tam şalımızın orta uç kısmı da bu şekilde ilerleyecek. En başa geldiğimizde arkadaşlar gene aynı şekilde yarım yerimizi tamamlayıp geriye döneceğiz oradan. Evet, ben sıra sonuna kadar
yapayım. Sizler de yapın. Orayı da göstereyim sizlere. Daha sonra zaten birkaç sıra böyle öreceğiz. Ondan sonra pufucuklarımızı yapacağız. Evet, tam öbür köşemize geldik gene. Burayı da aynı üçgen, tam böyle üçgen durması için arkadaşlar 2 tane örümceğimi çektim. Şöyle buradaki 2 küçük örümceğin tam ortasına battım. Şimdi bir tane örümcek çekiyorum gene uzun. Şöyle geriye dönüyorum. Şu 2 örümceğin ortasına batıyoruz. Uzun örümceklerin ortasına geriye batıyoruz. Evet, burayı da bu şekilde gördüğünüz gibi üçgen, tam üçgenleştirdik. Evet, şimdi buraya devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen bir zincir çekiyorum. 2 adet örümceğimizi yapıyoruz peş peşe. Şimdi şöyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar 2 örümceğin tam ortasına batıyoruz. Hemen 2 örümcek yapıyoruz. Uzun uzun. Arkası arkasına yapıyoruz. Şu 2 örümceğin ortasına. Bu sıramızda bu şekilde devam edecek. 2 örümcek yapıp hep bu 2 örümceklerin ortasına batacağız. Böyle birkaç sıra öreceğiz arkadaşlar. Ben size ördükten sonra kaç sıra öreceğimizi de, kaç sıra böyle örümcek öreceğimizi de söyleyeceğim arkadaşlar. Muhtemelen 6 sıra öreriz gibi geliyor. Fakat ben duruşuna bakacağım. Ona göre ayarlamasını yapacağım arkadaşlar. Evet, sizler de yapın. Ben de yapıp geleyim. En az 5-6 sıra örelim. Daha sonra ne kadar yapacağımıza karar da vermiş oluruz. Burayı da arkadaşlar tam köşeye geldiğinizde şöyle göstereyim. Tam köşeye geldiğinizde aynı şekilde tam ortaya ikili trabzan yapacaksınız. Tekrardan 3 zincir çekeceksiniz. Tekrar ikili trabzan yapıp bu tarafına geçmiş olacaksınız. Ortamızda bu şekilde ilerleyecek. Evet, döne döne 6 sıramızı örelim, gelelim. Evet, ben bu şekilde kenar örümceklerini yaptım. Şöyle 6 sıra örümceğimi V şeklinde gittim geldim gittim geldim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. Son sıramızı da fıstık yaparak bitireceğiz. Şalımızın tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet, çok güzel, şahane bir şal oluyor. Şimdi birlikte kenar fıstığımızı da örelim. En son boyun tarafına gelen yere de sık iğnemizi başlayalım, bitirelim. Şalımızı sonlandıralım inşallah. Evet, burada da şimdi bitirdik. Şöyle tam üçgen durmasını sağladık kenarında. Evet. Şimdi uzun bir örümcek çekiyorum. Bir adet zincir çektim. Burada şimdi fıstık yapacağız arkadaşlar. Hemen ipimi uzattım. Şu alttaki zincirimizin içerisine 1 2 3 4 5 defa bu şekilde ipimizi çektik. Şimdi hepsini birlikte kapatıyoruz. Ve bir zincir çektim. Fıstığımızı yaptık. Şimdi aynı yere bu şekilde ipimi tekrar uzatıyorum. Şu fıstığımızın dibine 1 2
3, 4 ve 5 defa ipimizi çektik. Hepsini birlikte kapatıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi bu iki fıstığımızı birlikte bu şekilde birleştiriyoruz. Sık iğne ile birleştirdik ve bir top elde ettik arkadaşlar. Hemen uzun bir örümcek çekiyorum ve şöyle tuttuğumuz zaman sıradaki iki örümceğimizin ortasına sabitliyoruz. Evet, bu şekilde olacak arkadaşlar. Uzun bir örümcek çekiyorum. Hemen bir zincir çektim. İpimi uzatıp çektiğimiz zincirin içerisine 1, 2, 3, 4 ve 5 defa dolgumuzu yaptık. Hemen hepsini birlikte kapatıyorum. Bir adet zincir çekiyorum. Hemen tekrardan ipimi uzatıp çektiğimiz zincirin içerisine 5 adet ipimizi burada dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi 5 defa doldurdum. Hepsini birlikte kapatıp bir zincir çektim ve ilk yaptığımız fıstığın ilk baştaki zincirine sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet. Topumuz burada da oluştu. Hemen uzun bir örümcek çekiyorum ve iki tane örümceğin ortasına ipimi sıkılaştırdım. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam edecek. En uç saçak kısmımız bu bizim. Bunu yaptıktan sonra zaten şalımız hemen hemen bitmiş olacak. Yapması çok kolay. Ben şimdi yavaş yavaş yaptım. Bilmeyen arkadaşlarım için. Tabi yaptıktan sonra daha da hızlı bir şekilde devam edersiniz. Hepsini birden kapatıyoruz. Çektikten sonra bir zincir çekip hemen üstüne bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Hepsini birlikte kapatıp bir zincir çekip birbirine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen uzun bir örümcek çekip sıradaki iki örümceğimizin ortasına birleştiriyoruz. Evet, kenar puflarımız da bu şekilde devam edecek. Sizler de yapın. Ben de yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet, ben kenardaki toplarımı da yaptım. Şöyle şalımızın kenarı da bitti arkadaşlar. En uç kısmı bu şekilde ilerledi. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Evet, bitmiş hali de bu şekilde. Şimdi boyun kısmına gelen tarafa sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle bitmiş halini göstereyim istedim. Evet, şu örümcekleri arkadaşlar, bu baş tarafı, bu iplerimizi çekmedik biliyorsunuz. Şimdi bu iplerimizi arada böyle koyarak araya gizleyeceğiz. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Her örümceğin şöyle iki kanadını alıp 3,
4 ve 5 sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi ipi de araya saklamış oldum. Hemen buradaki örümceğin iki kanadını alıyorum. Şöyle çok elinizi sıkmadan 2 3 4 ve 5. Bir teli burada kalıyor arkadaşlar. İki teline bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi buradaki ipimizi de buranın arasına saklayacağız arkadaşlar. Hemen birinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnem. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sık iğnemizi yaptık. Hemen yandaki örümceğimize geçiyoruz. Örümceğimin iki kanadını alıyorum gördüğünüz gibi. Birinci sık iğnem. İkinci sık iğnem. Üçüncü, dördüncü ve de beşinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanındaki örümceğimizin iki kanadını aldım. Tek kanadı arada kalıyor gördüğünüz gibi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve de beşinci iplerimi de araya saklayarak bu şekilde boyun kısmına gelen tarafa sık iğnelerimizi yapıyoruz. Böylelikle bu arada yapmış olduğumuz iplerimizi de temizlemiş olduk sevgili hanımlar. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Daha sonra şalımız bitti arkadaşlar. Bitmiş halini son paylaşacağım ve videomuzu bitireceğim inşallah. Evet, şalımı bitirdim arkadaşlar. Şahane bir model oldu. Çok güzel bir renk, çok güzel bir model oldu. Evet, ben çok severek ördüm. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet, kenarlarını bu şekilde örümcek yaptık. Şöyle arkadaşlar, en uç kısmını bu şekilde bitirdik. Tam 6 sıra ördük. 7. sırada fıstıklarını yaptık. Uç kısmına da sık iğne yaptık. Şöyle omuza gelen kısma da sık iğne yaptık. Son iki teline örümceklerin ve gerçekten muhteşem bir model ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, şalımıza toplam 171 tane model yani motif kullandık. Şöyle inci alacaksanız tam 171 tane inciden çıkıyor bu şal. Yan boyu da arkadaşlar, şöyle yan boyu da 18. Bu 40-42 beden kişiler için bir şal. Sizler daha büyük beden yapacaksanız 20 tane motif yapabilirsiniz. 20 tane yapıp 20, 19, 18, 17, 16, 15 diyerekten gidebilirsiniz. Ben 18 tane yaptım. 18, 17, 16, 15, 14, 13 diye gittim. Ve daha sonra böyle bir güzellik ortaya çıktı. Evet. İlk kez beni bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalımı, destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır.
Zaten kanalıma gelmişseniz, videolarımı izleyip beğenip yorum bırakıyorsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Bugünlük de videomuz bu olsun istedim. Çok istek almıştı bu modelimiz. Modelimizin etol şal dikdörtgen olan ölçülerinin de yapımını da daha önce kanalımda paylaşmıştım. Başta linkler var arkadaşlar, sağ üst köşede. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, yorum kısmına da bunun etol olan şal modelinde oraya sabitleyeceğim, yorum kısmına da. Oradan da girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, şalımız omuzda da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Evet, şöyle bunu da göstermek istedim, bitmişini, bitmiş halini. Evet.